Satır aralarında saklı dünyalar, kitabın ortasından. Sanki ağırlaştı hava, çınlayan adımlarıyla. Melek geçti ellerinde görünmeyen bir buhurdan. Aptal dedim. Dön hayata. Tanrın sana acımış da meleklerini yollamış. Kurtul diye o anıdan. İç bu iksiri de unut. Kurtul artık o anıdan. Kuzgun dedi hiçbir zaman. Geldik bir kere nasılsa. Cehennemlerden mi yoksa? Ey kutsal yaratık dedim. Uğursuz kuş ya da şeytan. Bu çorak ülkede teksin. Yine de çıkıyor sesin. Korkuların hortladığı evimde ne olur anlatsan. Acılarımın ilacı oralarda mı anlatsan. Kuzgun dedi hiçbir zaman. Herkese kitabın ortasından yeni bölümüyle selamlar sevgiler, ben Murat. Ben Betül. Bugün dünya edebiyatının en meşhur kuşlarından birini konuşacağız. Evet, yanlış duymadınız. Bugün sizlerle birlikte bir kuşu konuşacağız. Ama başlamadan önce bir şeyi açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Bu bölüm boyunca bir adamın kuşla tartışmasını analiz edeceğiz hep birlikte. Ama ondan önce Betül nasılsın? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Harikayım, çok teşekkür ediyorum. Sınavlar adım adım yaklaşırken biraz onun stresi var ama bu yanda biraz da podcast yapmak gerçekten bana iyi geliyor. Bana da çok iyi geliyor ve zihnimi boşaltıyor. Bunun skriptini hazırlamak, detaylarını ve her türlü araştırmasını yapmak hem beni zihinsel olarak sınavlara da hazırlıyor hem de kendimi daha iyi hissetmemi sağlıyor. Betül bugün bir kuzgunun tek kelimeyle bir adamın psikolojisini çökertmesini, bir zaman demenin yıkıcı sonuçlarını konuşacağız. Bugünkü konuğumuz kim? Melankolinin babası Edgar Allan Poe, yani gotik edebiyatının patronundan bahsedeceğiz. Karanlık romantizmin CEO'sundan bahsedeceğiz. Depresyonun fahri büyükelçisi. Kim bu adam? Bu Edgar Allan Poe niye böyle bir adam? Biraz bahsetmek ister misin? Yani ben aslında Edgar Allan Poe'dan bahsedeceğim fakat öncelikle hobilerinden bahsedeyim. Evet, hobileri neler bu adamın? Yani keder, Güzel. ölüm, Hı hı. melankoli, acı, ıstırap. Keder demiş miydim? Biraz daha keder. Ve biraz daha keder. Evet. Yani, işte, Poe'nun eserleri, aslında insanın aklına şu soruları getiriyor. Yani, bu adam hiç mi mutlu olmadı? Yani, bir gün bile oturup böyle bir, yani, güneşli bir havada oturup da bir çay içerken mutlu bir şiir yazmaya hiç mi çalışmadı? İnsanın aklına bu sorular tabii ki geliyor. Yani ve sonradan mesela birkaç öyküsünü ya da birkaç şiirini okuduğun zaman da diyorsun ki, yani, denemişse bile büyük ihtimalle ortasına bir mezarlık eklemiştir diye düşünüyorsun. Çünkü, melankoli olmadan bu adam, beslenemiyor galiba. Olabilir, evet. Bugün konuşacağımız eserde tam da senin bahsettiğin gibi mezarlıklar, ölümler, her şey var. 1845 yılında yayımlanan The Raven adlı şiirinden bahsedeceğiz. Türkiye'ye çevrilmiş haliyle Kuzgun. O yüzden bir kuştan bahsedeceğiz dedik aslında ve bu noktada küçük bir parantez açmak istiyorum ve senin bu konuda bahsetmeni isteyeceğim. Türkçe'de şiiri çoğunluğumuz büyük şair ve çevirmen Ülkü Tamer'in çevirisiyle tanıyoruz, öyle değil mi? Ben, iyi ki de öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir başkasının bu şiiri bu kadar yakıcı, bu kadar, Poe'nun, ruh hâlini anlayabileceği şekilde çevirebileceğini hiç düşünmezdim. Hiç düşünemem de hatta. Yani Ülkü Tamer hiçbir zaman olarak çevirdi. Kuzgun'un sürekli nevermore, nevermore demesi. Bu arada nevermore kelimesi de zaten, Edgar Allan Poe'nun bu şiir için üretmiş olduğu bir kelime. Normalde böyle bir kelime bu şiirden önce, mevcut değildi İngilizce'de. Hı hı. Ülkü Tamer de bunu hiçbir zaman olarak çevirmiş ve bu kadar basit görünmesine rağmen aslında şiirin bütün ağırlığını da üzerinde taşıdığını görüyoruz. Çünkü kulağımızı da çok sert vuruyor yani hiçbir zaman diye. Mesela bir daha asla desen bir başka. Hani olmayacak desen başka ama hiçbir zaman dediğin zaman tam böyle Anadolu irfanıyla hani gotik edebiyat sanki bir noktada birleşiyor ve ya şiir boyunca işte herkesin umut ettiği şeyleri e, kesin bir reddedişle karşımıza çıkıyor aslında. Kuzgun oturduğu yerden sürekli hiçbir zaman diyor, değil mi?
Ne diyor Evet. yani? Nasıl böyle sürekli bir hiçbir zamanla ilgili örnek verebilir misin bize? Şiir Mesela dışında. aşk, Hiçbir zaman. mutluluk, Hiçbir zaman. para, Hiçbir zaman. iş, Hiçbir zaman. KPSS sonuçları Hiçbir zaman. gibi Ben bir tane düşünebiliriz ekleyeceğim. yani. Fırat Üniversitesi'nde vizelerin açıklanması. Aa, hiçbir zaman. Kuzgun bu şekilde hiçbir zaman diyor. Aslında çok sert böyle doğrudan net bir cevap değil mi? Hiçbir zaman Türkçe'ye çevrildiği zaman. Aslında dönüp baktığımız zaman belki de şiirdeki en net cevap bu. Hı En hı. net, en netleşen şey bu. Hiçbir zaman sözcüğü. Fakat, şair bunu, daha doğrusu anlatıcı, bu hiçbir zaman kelimesini kendi kafasında, kendi psikolojik, yani kendi psikolojik, bakış açısında sürekli, farklı şekillerde yorumluyor. Hı hı. Ki bunun hakkında zaten daha detaylı konuşacağız. Peki ama ondan önce bir yazar dedikodusuna geçmek istiyorum seninle birlikte. Poe'nun hayatına Evet. bakmamız lazım. Şiiri anlayabilmemiz için, Poe'nun bu kadar melankolisinin sebebini anlayabilmemiz için. Çünkü bazı yazarların eserlerini anlamak için gerçekten hayatlarını bilmemiz gerekiyor. Poe ise o yazarlardan biri bana göre. Hatta bazen insan şiiri bırakıp yazara böyle odaklanmak ve onun hayatını okumak istiyor. Bazen böyle gidip sarılmak istiyorsun, ona acıyorsun. Çünkü bu hikayede de Kuzgun'dan önce biraz Edgar Allan Poe'yu tanımamız lazım. Şimdi sırada yazar dedikodusu var. Senden alalım bu dedikoduları. Yeni bölüm başladı. Yazar dedikodusu. Tabii. Şimdi yazarın biyografisini okuduğumuz zaman aslında yazmış olduğu eserlerin daha, amiyane tabirle daha neşeli olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü gerçekten çok zor bir hayat yaşamış ki bana soracak olursanız yazarlıkta zor bir hayat yaşamak aslında ilhamı veyahut, üretkenliği pekiştiren bir şey. Hı hı. Yani, mesela Poe'dan bahsedelim. Yani Poe 2 yaşındayken babası ortadan kayboluyor. Süt almaya gidiyor ve geri dönmüyor gibi düşünebiliriz. 3 yaşındayken de annesini kaybediyor. Evet. Sonra da, bir, tacir bir aile var, Allen ailesi. Onlar tarafından, büyütülüyor. Ama resmi olarak hiçbir zaman evlat edinemiyor. Yani dönüp baktığımız zaman aslında gerçek bir kimlik krizi başlangıcı. Aidiyetlik problemleri yaşıyor. Evet, aidiyet hiçbir şekilde hissetmiyor. Zaten onun için de, dünyayla aslında olan bağları da biraz kopuk aslında yazarımızın, Hı hı. şairimizin. Ardından Poe'nun büyüdüğünü görüyoruz. Üniversiteye gittiğini ve, bazı problemler yaşadığını, borçlandığını, kumar oynadığını ve, Eyvah eyvah. evet, tabii, evet. Bunlarla sürekli boğuşmaya çalıştığını öğreniyoruz. Kendine bir çıkış yolu aramak için belki de bir, orduya yazıldığını görüyoruz ve oradan da ayrılıyor. Orduda da tutunamıyor ki zaten şair ruhlu bir adam. Aslında o bir, hani, savaş adamı değil, o bir kalem adamı. Hı hı. Haliyle oradan da ayrılıyor ve yazarlık yapmaya başlıyor. Aslında, işin ilginç kısımlarından biri de şu ki, ya, bugün, yani, dünyanın en ünlü yazarlarından birisi olarak kabul edilen Edgar Allan Poe aslında hayatı boyunca para sıkıntısı çekmiş. Yani, evet, Edgar Allan Poe bir, ben bir. İki ben. Belki biz Evet. de sonradan bir Edgar Allan Poe kadar konuşulur ve biliniriz diye düşünüyorum ama A, para ben sadece sıkıntısı konuşulmak yaşamadan istiyorum. istemiyorum. Evet, ben Ben zengin sadece olmak da konuşulmak istemiyorum. istiyorum. Şimdi ben bir şey itiraf etmek istiyorum Edgar Allan Poe'nun hayatına devam etmeden. Hı hı. Üniversite hayatıma kadar tabii ki ondan öncesinde Edgar Allan Poe'yu duymuştum, eserlerini, şiirlerini duymuştum ama üniversite hayatıma kadar ben Edgar Allan Poe'nun bir kadın olduğunu zannediyordum. Ta ki fotoğrafını görene kadar. Evet. Hocam çok ilginç bir şeyde bulunmak istiyorum ben de, bir itirafta bulunmak istiyorum ben de. Benim bitirme ödevim olan Shirley Jackson, Evet. isimli hanımefendinin de ben bir beyefendi olduğunu düşünüyordum. Ta ki fotoğrafını görene kadar. Evet. Yani isminden mi Evet. artık kulağa gelen ses şeyinden, fonetiğinden mi bilmiyorum. Evet, Jackson herhâlde, ne Olabilir. bileyim, Bende de bir Alan erkek ismi bir ismi gibi. kadınsı gibi Evet, gelmişti. evet. Şimdi yazarlık yapmaya başladıktan sonra peki Edgar Allan Poe paraya kavuşuyor mu? Hocam hiçbir zaman. Hiçbir zaman evet. Evet. Yani şimdi Kuzgun'un yayınlandığı tarihe bakıyoruz. 1845 yılından bahsedelim. Viral oluyor. Yani bütün ülke çapında.
Kazandığı paraya da dönüp baktığımız zaman $9. Yani, hani, Sadece $9. $9. Evet hocam, 90, 900, 9.000 falan değil yani. Hani, birkaç sıfır eksik hak ettiği değerden. Fakat, dönüp baktığımızda yine de beyefendinin, dünya edebiyatının en önemli eserlerinden, en önemli şiirlerinden birisini yazdığını görebiliyoruz. Karşılığında da bugün kazanmış olduğu para 2 kahve fiyatı belki var ya yok. Çünkü telif haklarıyla alakalı sıkıntılar yaşanıyor o zaman. İşte evet Evet. belki elden ele dolaşıyor şiir, belki Hı kopyaları hı. dolaşıyor ama maalesef ki bir para kazanamıyor. Tıpkı 90'lı yıllarda ya da 2000'li yılların başında sokaklarda gördüğümüz o korsan kasetçiler vardı 90. Evet, evet. hatırlarsınız. Evet herkes dinliyordu, herkes albüme sahipti ama eserin telif haklarına gayet de Hı hı. saldırıydı. Maalesef kimse para kazanamıyordu. Poe da Zaten bundan evet. evet, Poe da bundan çok şikâyetçi. Hı hı. Aynı zamanda Poe çok sert de bir eleştirmendir ve kimseyi beğenmez yani. Birçok ünlü yazarı yerden yere vurur, onları intihalle suçlar, Hı hı. acımasız eleştiriler yazar. Yani, Poe aslında tam bir drama queen'di aynı zamanda. Vay. Yani evet, bu intihal ya da, işte, bu korsan, veya kendi eserlerinin çalıntı olduğunu iddia etmeleri falan sıklıkla, onun da savaşmaya çalıştığı bir durumdu. Şimdi böyle bizi şaşırtacak bir bilgimiz daha var Poe'la alakalı. Poe aslında dedektif hikayesinde mucidi olarak kabul edilir. Bugün bütün dünyada belki Sherlock Holmes serisi bir dedektiflik hikayesinin başlangıcı olarak görülse de belki Agatha Christie'den de önce olacak bir şekilde Poe aslında bu hikayeleri yazıyor. Öyle değil mi? İlk dedektiflik hikayeleri, ilk polisiye edebiyatının örneklerini biz kesinlikle Poe'da görürüz. Hı hı. Başka böyle Evet. ilginç detaylar var mı? Yani başka Mesela Kuzgun'la şiirle ilgili. ilgili Hı hı. evet, şiirle ilgili ilginç bir detay var. Şimdi aslında, Poe bugün kendisinin de özdeşleştiği bir aslında, hayvan olmuştur kuzgun. Hatta size bir şey göstermek isterim Tabii lütfen. müsaadenizle. Çok özür dileyerek. Estağfurullah. Bayağı gerilerde saklanmış bir kitap. Evet. Şimdi şöyle göstereyim. Bakınız efendim, Aa, Edgar Allan Poe. Bir kuzgun gördüğünüz gibi. harika. Tabii. Evet. Yani, Edgar Allan Poe, artık kuzgunla özdeşleşmiş fakat aslında düşündüğü şey, bir kuzgunu kullanmak değildi. O aslında istedi ki baykuşu kullansın. Hmm. Fakat, baykuşun yeteri kadar, gotik bir hava vermeyeceğini düşündü şiire. Hı hı. Hatta papağanı da düşünmüş fakat, hani, papağan olduğu zaman da böyle daha komik çocuk, edebiyatı gibi bir şey olabilir tedirginliğiyle. Ondan da vazgeçmiş ve kuzgunu seçmiş. Bana soracak olursanız iyi ki de seçmiş. Belki de en şaşırtıcı şeylerden biri şu, bugün bize tamamen duyguların patlaması gibi gelen Kuzgun şiiri, Poe'nun iddiasına göre neredeyse matematik problemi çözer gibi tasarlanmış diyor. Yani çok ciddi bir iddia bu. Yani bir matematik çözer gibi olması. Aslında çok mantıklı çünkü şiire baktığımız zaman aslında şiirin içerisinde bir kaos var. Şiirin arkasında inanılmaz bir mühendislik var ve hatta şöyle söyleyeyim, birazdan göreceğiz ki, yani o mühendisliğin de ortasında bir kuzgun, elementi var ve bütün insanlığı depresyona sokmaya and içmiş bir hayvandan bahsediyoruz. Bence daha fazla uzatmadan hemen analize geçelim. Yeni bölüm başladı. Eser analizi. Pekala hemen analize geçelim. Şiirimize şöyle içine doğru yolculuğa başlayalım. Şimdi Kuzgun şiirine baktığımız zaman acının içinde donup kalmayı, yas durumunu, kayıp durumunu görüyoruz. Aslında yazarımız burada bir yas tutuyor ilk başta. Nedir bu yas meselesi? Bu tematik olarak biz bu şiirde nasıl görüyoruz? Yani, bir kadın var. İsmi Lenore. Hı hı. Lenore Hanım, vefat etmiş Evet. ve, artık bu Lenore'un anlatıcının eşi mi yahut anlatıcının kızı mı Hı yahut hı. anlatıcının sevdiği bir kadın mı? Hı hı. Kim olduğu hususunda bilgimiz yok. Zaten Lenore da
Şiir boyunca sessiz kalıyor ama dönüp baktığımız zaman bütün bir şiirde Lenore'un etrafında gerçekleşiyor. Şiir, ölümü bir olay gibi anlatmaktan ziyade zihinsel bir mekana dönüştürüyor. Evet. Yani anlatıcı fiziksel dünyada değil, artık kendi yasının içinde yaşıyor. Zaten şiirin açılışındaki ilk satırlar da bunu açıkça kuruyor mesela. Bu tonu açıkça ortaya seriyor. Mesela şu şekilde başlar. Ortasında bir gecenin düşünürken yorgun bitkin diye başlıyor. Yani düşününüz, daha kuzgun gelmemiş, ortada hiçbir şey yok ama yazarımız, anlatıcımız hala düşünüyor, bir şeyler düşünüyor ve yorgun bitkin bir hal. Evet. Yani zihinsel bir çöküşün kapısı gibi düşünebiliriz bunu. Hı hı. Leonor artık yok ama yokluğu anlatıcının zihninde sürekli büyüyen bir duruma, bir varlığa dönüşüyor. Aslında artık konu Lenor karakterinin de dışına çıkıyor. Burada içsel bir çatışmayı görüyoruz. Bir de takıntı, psikolojik bir çözülmemiz var bizim burada. Nevermore Evet. tiranlığına geçiyoruz. Kuzgun'un sadece söylediği bir tek kelime var. Nevermore, nevermore. İlk bakışta bu sadece bir yanıt gibi ama aslında sadece bir yanıt değil. Şiir Bu bununla örtülü çünkü. Evet, şiir bununla örtülü ve bu artık bir yerden sonra psikolojik bir silah gibi düşünebilirsiniz aslında bunu. Hı hı. Şöyle yani anlatıcı sorar, kuş cevap verir. Fakat asıl trajedi şu. Kuşun yanıtı hiçbir zaman değişmiyor. Anlatıcı her seferinde kelimeye daha farklı anlamlar yükleyerek onun vermiş olduğu cevapları kendinde daha da böyle büyük bir baskı oluşturur biçimde devam ettiriyor aslında bu muhabbeti. Yani kuzgun bir karakter değil. Zihnin kendi kendine ürettiği sabit bir yankı gibi düşününüz bunu. Yani adam kendi zihninin yani negatif chatbot versiyonuyla konuşuyor Evet. diyebiliriz yani. Evet. Çok güzel. Ben bunu okuduğum zaman da şunu hissediyorum. Sanki yazar bile isteye bu soruları soruyor da gittikçe böyle daha çok canı acısın, daha çok canı acısın. Ne o acıyı böyle yası en derinden hissetsin diye çabaladığını görüyorum ben. Evet, aynen öyle. Bunun hakkında zaten konuşacağız hocam. Pekala. Ölüm ve ölüm sonrasına da geçecek olursak bilinmeyen bir gerçek var. Hiçbirimizin Evet. bilmediği bir gerçeği Edgar Allan Poe da bilmediği bir şekilde şiirine ekliyor Kuzgun şiirinde. Temel sorusu da şu. Sevdiğim kişiyle tekrar karşılaşacak mıyım? Bu bizim aslında her zaman sorduğumuz bir soru. Siz ne Evet. diyeceksiniz bu konuyla ilgili? Hocam bu soru şiir içerisinde hiçbir zaman yanıt bulmuyor. Sadece reddediliyor. Hiçbir zaman, hiçbir zaman diyerek sadece reddediliyor. Yani aslında dönüp baktığımız zaman bu cevap aslında sadece Lenore için kullanabileceğimiz bir şey değil. İnsanlığın en eski bilinmezliğine de yönelik. Hı hı. Yani ölümden sonra ne olacak? Poe aslında burada bilinçli olarak yanıt vermiyor. Çünkü şairin korkusu ölümden değil, Aynen. cevapsızlıktan. Belirsizlikten korkuyor belki de. Evet. Çünkü Çünkü hocam belirsizlik her zaman daha evet, yakıcı oluyor. Yani evet. birinin ölmesi, evet, biliyorsun ölmüş artık, o belli. Yok Hı hı. olmuş ama ölmüş. Ama tamamen ortadan kaybolması, ki Edgar Allan Poe bunu daha 2 yaşında yaşıyor. Babasının ortadan kaybolması. Bu Evet, aslında belki de annesinin ölümünden çok daha acı bir şey ve bir durum. Çünkü bilinmezliğin içerisinde. Öldü mü, evet. kaldı mı, yaşıyor mu gibi. Edgar Allan Poe bu şiirinde de buna çok güzel bir şekilde bir bakış açısı sunmuş. Bir de akıl ve duygunun çatışmasına giriyoruz. Mantığın ortadan kalkması, duyguların onun üzerine bir örtü gibi serilmesi. Buna ne diyoruz peki hocam? Şimdi, şiiri okuduğumuzda başlangıçta anlatıcının çok rasyonel davrandığını görüyoruz. Hı hı. Kapıya böyle bir tıklama var ve, hani, bu tıklamayı açıklamaya çalışıyor. "Kim bu? Acaba bir misafir mi?" Evet. gibi, bu soruları soruyor. Kendi kendine soruyor bunu. Yani kuzgunu da zaten doğal bir varlık olarak yorumluyor. Fakat süreç ilerledikçe mantık yerini duygusal boşalmaya, duygusal taşkınlığa aslında bırakıyor. Hı hı. Hatta şöyle bir dize var. Gözlerimi karanlığa dikip başladım bakmaya. Şaşkınlık ve korku yüklü rüyalar geçti aklımdan. Yani dönüp bakıyoruz artık iç dünya ve dış dünya birbirine girmiş durumda. Tamamen, yani anlatıcı hem gözlemci durumunda hem kurban durumunda. Ayrıca
Yani ani bir delilik hali gibi Ya, fakat yavaş yavaş çözülme olarak da yani görüyoruz aslında. Şairin zihninde bir yavaş yavaş çözülme görüyoruz. Fakat dönüp baktığımız zaman ani bir delilik gibi de bunu sezebiliyoruz yani. aynı zamanda cevabı olmayan yasaklı sorular var bu şiirde. Cevabın Evet, bedelini de Nevermore olarak aldığımız sorular. Aslında evet. bilmemesi gereken sorular. Şu anda Hı hı. bilemeyeceği sorular. İşte bunlar bir daha görebilecek miyim? Bu durumdan Evet hocam. kurtulabilecek miyim gibi. Çok güzel. Yani ben zaten hocam az önce size bundan bahsedeceğimi söylemiştim. Hı hı. Özellikle mesela Doktor Faustus, Evet. Marlow'un bir eseri. Biz zaten bunu podcast'imizde de bir önceki podcast'imizde de işlemiştik. Mesela orada bir benzerlik taşıyor. Hı hı. Çünkü o da mesela Doktor Faustus da bir şeyleri bilmek istedi, sınırını aştı, geri dönüşsüz bir sonuç elde etti. Frankenstein bir şeyleri bilmek istedi, sınırını aştı, geri döndü. İşte o Jack Robinson Crusoe. Evet, Robinson Crusoe, ateş yakmaktaki o Evet. isimsiz beyefendi. Hepsi sınırını aşmaya çalışıyorlar. Fakat sizin de az önce dediğiniz gibi aldıkları cevabın bir bedeli var. Evet. Evet, kuzgun da zaten burada aslında bir bilgi kaynağı değil. Bilginin sınırını çizen bir duvar gibi düşününüz bunu. Bazı soruların cevabı yoktur. Fakat insan yine de sormaya devam eder. Trajedi de aslında burada başlıyor hocam. Burada başlıyor. Bizim bir de Evet. bir gotik atmosferimiz var şiirde. Çok A, güzel evet. işlenmiş ve zihnin böyle bir mimar gibi tek tek gotik atmosferi tasarlanmış bir atmosfer görüyoruz. Mekan unsurları sadece dekor olarak kalmıyor. Zihnin iç mimarisini yansıtıyor. İşte bunlardan gece yarısını görüyoruz, fırtınayı görüyoruz, loş ışıklar görüyoruz, eski kitaplar görüyoruz, boş bir oda görüyoruz ama genel olarak baktığımızda kapalı bir oda görüyoruz. Nedir bunun amacı? Sebebi neydi sizce? Şöyle söyleyebilirim, hocam gotik edebiyattan ya daha doğrusu Edgar Allan Poe'dan bahsedip gotik edebiyattan bahsetmemek gerçekten çok absürt olur. Çünkü ikisi birbirinden farklı asla düşünülemez. Hı hı. Gotik edebiyatın aslında tamamen bir kurucusudur yani founder'ıdır diyebiliriz. Ve zaten mesela az önce bahsetmiş olduğunuz o Gece Yarısı, Fırtına, Loş Işık, eski kitaplar bunların hepsi aslında yazarın zihninde, anlatıcının zihninde bir ev gibi değildi. Kapalı bir alan, psikolojik bir baskı, psikolojik bir zulüm gördüğü kapalı bir alan gibi düşünebilirsiniz. Evet. Hatta şöyle bir dize var. İpekli, kararsız, hazin hışırtısı mor perdenin korkulara saldı beni daha önce duyulmayan gibi. Şimdi burada anlayamıyor. Yazar da anlayamıyor, anlatıcı da anlayamıyor. Bu sesler gerçek mi, algı mı? Bu zaten özellikle burayı belirsiz bırakıyor. Ki biz de bunu hissedelim. Bu psikolojik baskıyı biz de hissedelim diye. Şimdi çok güzel bir şekilde resmetmiş. Gerçekten okurken bunu böyle derinden derinden hissediyoruz ve gözümüzde böyle resmen canlandırıyoruz o anı, o atmosferi. Ama bir de işin en önemli kısmından birisi kuzgunun sembolizmi. Yani kuzgun evet Evet. bir kuş olarak ve sürekli aynı şeyi tekrarlayan bir yaratık olarak görüyoruz ama aslında Hı çok hı. katmanlı da bir varlık kuzgun. Tek bir şeyi Kesinlikle öyle. sembolize etmiyor. Şiirin ilerleyişiyle anlamlar kazanıyor. Ne tür Hı hı. anlamlar kazanıyor bu kuzgun bizde? Hocam, kuzgun yeri geliyor, bir ölüm habercisi olarak karşımıza çıkıyor. Yeri geliyor, zihinsel bir yankı olarak karşımıza çıkıyor. Yeri geliyor, anlatıcının vicdanının sesi olarak karşımıza çıkıyor. Bazen yasın vücut bulmuş hali olarak karşımıza çıkıyor ve aynı zamanda bir şey daha söylemek isterim. Hocam bakınız baykuşu çok net göremezsiniz. Evet, Papağanlar geceleri. da çok nadirdir. Ama kuzgunlar, kargalar Hı hı. onları her zaman her yerde görebilirsiniz. Yani rastlantısal bir kuştur hocam. Bu ölüm gibi. Evet, her an karşınıza çıkabilir. Her yerde karşınıza Evet. çıkabilir kuzgunlar. O yüzden çok güzel bir seçim olmuş. Hı Şimdi hı. bir de şiirin dilinin dil ve birlikte bu Evet. müzikalitesi var. Bu tekrarları, Kesinlikle. repetition'larını görüyoruz. Böyle sanki bir yankıymış gibi kelimelerin tekrarı görüyoruz. Ne tür böyle müzikal bir sonuç görüyoruz biz bu şiirde? Hocam az önce bahsettiğimiz gibi Ülkü Tamer'den ben yeniden burada bahsetmek istiyorum. Ülkü Tamer'in de bir şiirini inşallah belki bir podcast'imizde inceleyelim istiyorum. Eee, Yani Ülkü Tamer çevirisinde, dilin ve o müzikalliği o kadar bozmamış, o Hı kadar hı. güzel yansıtmış ki hani bu şiiri ondan başka hiç kimse çeviremezdi diye düşünüyorum. Öncelikle
Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim Aynen edeyim ve öyle. rahmetle analım. Kesinlikle. Türkiye'mizin, ülkemizin en büyük şairlerinden biri. Şundan bahsetmek istiyorum. Poe'dan bahsetmek gerekirse eğer, aslında en büyük gücü anlamdan çok ses. Hı hı. Mesela sürekli tekrar eden kelimeler var. İşte Nevermore, Lenore, Door. Okumaya başladıkça tıpkı o yaz sürecinin Poe'nun zihninde yankılandığı gibi bizim de zihnimizde yankılanıyor ve biz aslında bir yerde kuzgunun sesini bile duyuyoruz. Kendi Hımm. sesimizde. Evet, okuyucu burada anlamı değil, yankıyı hissediyor. Yani okuyucu da aslında bir yerde trans haline geçiyor yani. Ve Lenore'un yokluğuna bakıyoruz. Merkezde koca bir Evet, boşluk var. Boşluğu evet, doldurulamayan bir kadın. Aslında biz bunu şiirde hiç görmüyoruz. evet. Şiirde Lenore sessiz anlatıcı olarak geçer hocam naratolojik terimde. Hı hı. Sessiz anlatıcıdır. Fakat şöyle ki yani şöyle söyleyeyim size onun yokluğu bütün bir şiirin aslında varlığını ortaya çıkaran bir tezattır. Hiçbir şekilde görünmez, hakkında hiçbir şey bilmeyiz ama her şey onun etrafında döner. Şiirin en güçlü karakteridir. En görünmez varlıktır, en büyük boşluktur. Böyle yavaş yavaş bölümün sonuna geleceğiz ama henüz bitirmiyoruz. Şimdi bütün bu karanlık odanın içinde dolaşan sesler var. Aslında tek bir sorunun etrafında dönüyor. Kaybettiğimiz şeyi gerçekten dışarıda mı arıyoruz yoksa çoktan içeride zihnin kıvrımlarında mı yeniden inşa ediyoruz bilmiyoruz. Kuzgun'un söylediği Nevermore'da aslında yalnızca bir cevap değil, değişmeyen bir yankı gibi geri dönüyor. Siz neler söyleyeceksiniz? Ya hocam şimdi dediğimiz gibi aldığı yanıt hep aynı. Şiirin de bana soracak olursanız en sarsıcı yanı o. Dışarıdan gelen bir yargı söz konusu değil. Yani içeride büyüyen bir düşünce var. Evet. İçeride büyüyen bir düşünce. Hiçbir zaman onu bir daha göremeyeceğim. Gitti. Kaybettim artık. Lenore bir kerelikti, bir anlıktı ve bitti. Gibi bu düşünceyle sürekli karşı karşıya oluyoruz ve aslında şiirin sonlarına doğru bu bizi kahrediyor bir yerde. Yani Lenore'un yokluğun insan zihninde nasıl bir dünyaya dönüştürdüğünü de görüyoruz. Evet. Nasıl bir yıkım, nasıl bir ortada kalmış ve yokluğunun ortaya çıkardığı büyük bir kaotik ortamı da görüyoruz. Ve sonunda geriye tek bir ihtimal kalıyor. Kuzgun orada mıydı? Yoksa anlatıcı kendi yalnızlığını konuşacak bir forma mı dönüştürdü yalnızlığı? Belki de. Evet. Belki de cevap hiçbir zaman önemli değildi hocam. Çünkü bazı hikayelerde asıl mesele ne oldu değil. Biz o anda neye dönüştük? Bu bize ne kattı? Ne hissettik sorusudur. Yani ben böyle düşünüyorum. Ve böylece o da karanlıkta kalıyor. Kelime yankılanmaya devam ediyor. Nevermore, nevermore, nevermore. Peki hocam ben size bir soru sorayım. Kitabın ortasından ne zaman bitecek? Hiçbir zaman. Peki çok teşekkür ediyorum. Bölümün artık sonuna geldik. Mikrofonu en son size bırakacağım son tirat için ama ben normalde hiç sevmediğim cümleleri artık söylemek zorunda kalacağım. Kusura bakmayın. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmak istiyorsanız yorum yapmayı ve lütfen takip etmeyi unutmayın ve bize çok çok destek verin ki biz de yine aynı keyifle ve aynı heyecanla bu bölümleri yapmaya devam edelim. Biliyorum şu anda belki final sınavlarınız ya da bütünleme sınavlarınızın aşamasındasınız ama böyle küçük bir ara vermek istiyorsanız ama tam olarak ara olmasını istiyorsanız bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin. Bu yayını da aynı şekilde hem YouTube'da görüntülü olarak hem de Spotify ve diğer bütün platformlarda sesli olarak dinleyebilirsiniz. Hocam son sözlerinizi alacağım. Sonra mikrofonu size bırakacağım. Hocam şimdi biz şu anda bu şiirden bahsettik fakat tam metni biz podcast içerisinde okuyamıyoruz. Evet. Eğer tam metni okumak isteyen arkadaşlar da olursa açıklama kısmında linkini bulabilirler. Oradan hem İngilizcesine hem de Türkçesine ulaşabilirler. Herkese bizleri dinlediği için çok teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ediyorum. O müzikal kaliteyi yakalamak için İngilizcesini de böyle sesli okumanızı tavsiye edeceğim sizlere. Şimdilik bizden bu kadar. Son söz Betül'de. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Şu yukarıda dönen gökle, Tanrı'yı seversen söyle. Ey kutsal yaratık dedim, uğursuz kuş ya da şeytan. Azalt biraz kederimi. Söyle, ruhum cennette mi? Buluşacak o Lenore'la adım meleklerce konu.
O sevgili eşsiz kızla adım meleklerce konu. Kuzgun dedi hiçbir zaman. Kalkıp haykırdım, getirsin ayrılışı bu sözlerin. Rüzgarlara dön yeniden, ölümün kıyısına uzan. Hatıra bırakma sakın, bir tüyün bile kalmasın. Dağıtma yalnızlığını, bırak beni, git kapımdan. Yüreğinden çek gırganı, çıkar artık, git kapımdan. Kuzgun dedi hiçbir zaman. Bir sayfanın daha sonuna geldik.